Selam herkese. Trendyol Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste Assemble konusunu anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Karar ağaçları tekniğinin overfitting yani modelin aşırı uydurulmaya meyilli olduğunu geçen ders söylemiştik. Bu aşırı uydurmanın etkisini azaltmak için çoklu overfitting tahmincilerini kombine edebiliriz. Özetle bu derste Assemble nedir? Voting yani oylama ile sınıflandırma nasıl yapılır? Bagging ve piecing kavramları nedir? Random forest nedir? Nasıl kullanılır? Ve gradient boosted metodu nedir? Nasıl kullanılır gibi konulardan bahsedeceğim. Farz edelim ki binlerce insana kompleks bir soru sordunuz ve bu cevapları topladınız. Birçok durumda bu toplanmış cevaplar bir uzmanın görüşünden daha iyi olabilir. Buna kalabalığın zekası denir. Aynen bunun gibi bir grup kestiricinin tahminlerini toplarsanız en iyi kestiriciden daha iyi tahmin yapabilirsiniz. Kestiricilerin grubuna assemble denir. Örneğin bir karar ağaçları sınıflandırıcıları grubu alalım ve her bir sınıflandırıcıyı eğitim verisini rastgele alt kümesinde eğitelim. Böylece her bir ağacın tahminini buluruz. Bu tahminlerden en fazla oy alan sınıf tahmin olarak alınır. Böyle karar ağaçlarının assemble'ına random forest denir. Bu teknik basitliğine rağmen bugün en güçlü makine öğrenmesi algoritmalarından biridir. Örneğin lojistik regresyon, destek vektör makineleri, random forest sınıflandırıcısı ve K en yakın komşulu sınıflandırıcısını bir araya getirerek tahmin yapmayı düşünelim. Ekranda gördüğünüz gibi her bir tahminci yeni veri için tahminde bulunuyor. Bu tahminciler bir araya getirilerek oylama yapılıyor. En fazla bir tahmin edildiği için assemble tahmincisi bir tahmininde bulunuyor. Tahmincilerin her biri diğerinden bağımsız olarak çalıştığı zaman assemble metotları daha iyi çalışır. Bunun için birbirinden farklı algoritmalar kullanılması tavsiye edilir. Şimdi Moose veri setini kullanarak bu anlattıklarımızı gösterelim. Kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle veri setini dataset modülünden import edelim. Daha sonra veri setinin girdi ve çıktı değişkenlerini oluşturalım. Veri setini parçalamak için train test split fonksiyonunu model selection'dan import edelim. Bu fonksiyonu kullanarak verileri eğitim ve test şeklinde ayıralım. Şimdi kullanacağımız tahmincileri içe aktaralım. Assemble modülünden random forest classifier ve voting classifier'ı import edelim. Lineer modelden lojistik regresyonu ve destek vektör makinelerini import edelim. Bu sınıflardan birer örnek alıp fit metodunu çağırarak modelleri kuralım. Öncelikle lojistik regresyon için örneği alalım. Fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Ardından random forest sınıflandırıcısından bir örnek alıp fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Daha sonra destek vektör makineleri için bir örnek alıp yine fit metodunu çağırarak modeli kuruyoruz. En son voting için modeli oluşturuyoruz. Buraya bu aldığımız 3 modeli yazıyoruz. Voting argümanına hard yazıp ardından fit metodunu çağırarak modeli kuruyoruz. Destek vektör makinelerinde auto değerini tırnak içerisine alıp bu komutları çalıştırıyoruz. Ve modelleri kurmuş olduk. Şimdi modellerin performansını görelim. Bunun için score metodunu kullanıyoruz. Print yazıp içerisine log nokta score yazdıktan sonra test verilerini yazıyorum. Ardından bu kodları kurduğum her bir model için düzenliyorum. Bu hücreleri çalıştırdığımız zaman doğruluk değerleri ekrana yazıldı. Dikkat ederseniz oylama ile oluşturulan modelin doğruluk değeri
diğer modelin doğruluk değerine eşit veya daha yüksek. Burada sınıflandırıcıların sınıf tahminlerinin ortalaması alınarak tahmin yapıldı. Eğer her bir sınıflayıcının sınıf olasılıkları hesaplanırsa daha yüksek tahmin yapılır. Buna soft voting denir. Bu opsiyonu kullanmak istersek her bir tahmincinin sınıflama tahminlerini hesaplayıp voting argümanına soft yazmak yeterli olur. Biraz önce birbirinden farklı sınıflandırıcıları gruplayarak bir tahmin yapma tekniği gösterdik. Diğer bir yöntem de her tahminci için aynı eğitim algoritmasını kullanmak ama bu tahmincileri eğitirken eğitim verilerinin farklı alt kümelerini kullanmaktır. Örneklem yerine koymalı seçiliyorsa bu metoda bagging denir. Bu isim Bootstrap Aggregating'in kısaltılmasıdır. Örneklem yerine koyması seçilirse buna pasting denir. Bu teknik kullanıldıktan sonra kestiriciler eğitilir ve bunların tahminleri bir araya getirilir. Ardından yeni bir gözlem için bir tahmin yapılır. Bu teknik ile her bir kestirici orijinal veri setinde eğitildiğinden daha fazla bias'a yani yanlılığa sahiptir. Ama bir araya geldiklerinde varyans ve bias azalır. Scikit-learn'de hem bagging hem de pasting için API'ler vardır. Bunlar sınıflama için bagging classifier, regresyon için bagging regressor'dır. Şimdi bir örnek gösterelim. Öncelikle assemble modülünden bagging classifier'ı import edelim. Ardından karar ağaçları ile bu tekniği karşılaştırmak için karar ağaçları sınıfını da import edelim. Daha sonra kullanacağımız blobs veri setini datasets'ten import edelim. Bu veri setinin girdi ve çıktı verilerini x ve y değişkenlerine atayalım. Veri seti için argümanları yazdıktan sonra veri setini train test split fonksiyonu ile parçalayalım. Veri setlerimizi oluşturduktan sonra karar ağaçlarından bir örnek alalım. Ardından fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Bagging sınıflandırıcısından yine bir örnek alıp ardından içerisine argümanları yazıyoruz. Kullanacağımız ağaç sayısına 100 yazalım. Maksimum örneklem sayısına 0.8 yazalım. Bütün CPU'ları kullanması için njobs argüman -1 yazalım. Random state'e 1 yazıp ardından yine fit metodunu çağırıp modeli kuralım. Süper. Modeli kurduk. Şimdi score metodunu çağırarak test verisi üzerinde bu modellerin performansını görelim. Dikkat ederseniz 100 ağacı bir araya getirerek kurduğumuz modelin doğruluk oranı tek bir ağaçta kurulan modelin doğruluk oranından daha yüksek çıktı. Bagging yerine pasting'e göre modeli kurmak için bootstrap argümanına false değeri yazılır. Bagging classifier sınıfı hem de öz nitelik örneklemini de destekler. Bu max features ve bootstrap features hiperparametre ile kontrol edilir. Böylece her bir kesici girdi öz niteliklerinin rastgele alt kümesi üzerinde eğitilir. Yüksek boyutlu veriler ile uğraşılırken bu hiperparametreleri kullanmak faydalıdır. Random Forest karar ağaçlarının bir assembly'ıdır. Random Forest son zamanlarda en yaygın kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından biridir. Random Forest için Random Forest Classifier sınıfı kullanılır. Bunu göstermek için yine Moose veri setini kullanalım. Moose veri setini yukarıda import etmiştik. Tekrardan girdi ve çıktı verilerini yapıştırıyorum. Eğitim ve test verilerini ayırmak için train test split fonksiyonunu kullanıyorum. Bu komutları çalıştırdığımız zaman veri setlerimiz hazır. Random Forest sınıflandırıcısını daha önce import etmiştik. Şimdi Forest isminde bir değişken alalım ve bu değişkene Random Forest Classifier sınıfını atayalım. Kullanacağımız ağaç sayısına 5 yazalım. Ardından fit metodunu çağırıp modeli kuralım. Şimdi Random Forest için kullanılan ağaçların her birinin karar sınırlarını görelim.
Ekranda 5 ağacın öğrenmesi gösteriliyor. En sondaki grafikte bu ağaçların tahminleri bir araya getirilerek Random Forest tahmini gösteriliyor. Biz burada 5 ağaç kullandık. Ama gerçek dünya uygulamalarında 100 ya da 1000 gibi daha fazla ağaç kullanılabilir. İsterseniz 100 ağaçtan oluşan göğüs kanseri veri setini kullanarak bir Random Forest uygulaması yapalım. Bunun için öncelikle göğüs kanseri veri setini dataset modülünden import edelim. Bu veri setini kanser değişkenine atayalım. Veri setini parçalamak için yine train test split fonksiyonunu kullanalım. Bu komutları çalıştırdığımız zaman veri seti analize hazır hale geldi. 100 ağaçtan oluşan Random Forest sınıfından bir örnek alalım. Bunun için yukarıdaki komutu kullanıyorum. Sadece n-estimators argümanına 100 yazıyorum. Modeli bu şekilde kurduktan sonra modelin score metodunu çağırarak modelin performansını görelim. Ve sonuç 0.97 çıktı. Random Forest bu veri seti için bir karar ağacı kullanarak kurulan modelden daha iyi sonuç verdi. Random Forest'te onlarca veya yüzlerce ağaç kullanılabilir. Ayrıca bu ağaçlar ön niteliklerin alt kümelerini kullandıkları için daha derine giderler. Dolayısıyla Random Forest'i yorumlamak tek bir ağacı yorumlamaktan daha zordur. Eğer basitçe görselleşen ve kolayca yorumlanan bir kestiriciye ihtiyacınız varsa tek bir karar ağacı seçmek daha iyidir. Gradient Boosted regresyon ağaçları daha güçlü model oluşturmak için çoklu karar ağaçlarını toplayan diğer bir ensemble metottur. Bu metodun ismi regresyon olmasına rağmen hem regresyon hem de sınıflama için kullanılır. Random Forest yaklaşımının tersine bu metot her bir ağaç önceki ağaçların hatalarını doğrulamaya çalışır. Her bir ağaç verinin bir parçasını iyi tahmin eder. Ağaç eklendikçe modelin performansı artar. Bu metodu biraz önce kullandığım göğüs kanseri veri setinde gösterelim. Öncelikle yine Ensemble modülünden Gradient Boosting Classifier sınıfını import edelim. Önceden veri setini parçalamıştık. Bu sınıftan bir örnek alalım. Ardından fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Süper, modeli kurduk. Şimdi modelin eğitim ve test verisi üzerindeki performansını görelim. Bunun için yine score metodunu kullanıyoruz. Öncelikle modelin ismini yazıp ardından score metodunu çağırıyoruz. Daha sonra komutları eğitim ve test verisi için düzenliyoruz. Bu komutları çalıştırdığımız zaman modelin eğitim ve test verisi üzerindeki doğrulukları ekrana yazıldı. Modelin eğitim verisindeki doğruluk oranı 1 çıktı. Burada muhtemelen overfitting yani aşırı uydurma problemi var. Bu problemi aşmak için maksimum derinliği ayarlayalım. Bunun için max depth hiperparametresini kullanıyoruz. Bu yüzeyi tekrar çalıştıralım. Ardından kurduğum modelin eğitim ve test verisi üzerindeki doğruluk değerlerini tekrardan görelim. Dikkat ederseniz modelin eğitim verisi üzerindeki doğruluk değeri biraz azaldı. Yani modelin aşırı uydurulması biraz azalmış oldu. Bu metotta diğer önemli hiperparametre learning rate'tir. Bu parametre önceki ağacın hatasını doğrulamak için ne kadar çaba harcanacağını gösterir. Bunun için sınıftan aldığımız örneğe learning rate hiperparametresini yazıp içerisine 0.01 girdikten sonra modeli tekrardan kuruyorum. Doğruluk değerlerini tekrardan ekrana yazdırıyorum ve böylece modelin kompleksliği yani aşırı uydurulması biraz daha azalmış oldu. Ensemble konusuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.